Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sıra sende. Çıkmadı. Merhabalar değerli dostlar. Yaklaşık 2 yıl önce Mavi Kart başvurumunun onaylanmasıyla Almanya'ya taşındım. Bu konuyla ilgili daha önce Türkiye'de ve Almanya'da yapılması gerekenleri anlattığım 2 video hazırlamıştım. Önceki videoları açıklamalar bölümünde ve bilgi kartlarında bulabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse, Mavi Kart belli bir eğitim seviyesine ve yüksek vasıflara sahip, belirli bir maaş eşiğinin üzerinde iş bulan kişilere verilen özel bir oturum iznidir. Daha detaylı bilgiyi ilk videomda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Mavi Kart sürecine Türkiye'de başladım. Geçici bir vizeyle Almanya'ya geldikten sonra burada Mavi Kart başvurumu tamamladım. Bu süreci ikinci videoda detaylıca anlattım sizlere. Bu Mavi Kart'la ilgili hazırladığım 3. video. Bu videoda Mavi Kart'ınızı nasıl süresiz oturuma çevirebileceğinizi anlatacağım. İlk videolarımdan hatırlarsanız Türkiye'de bana 6 aylık bir çalışma ve oturma vizesi verilmişti. Almanya'ya bu vizeyle giriş yaparak burada başvurularımı tamamladım. Ve 4 yıllık Mavi Kart aldım. Önceki videolarda bahsettiğim gibi Mavi Kart'ın diğer çalışma vizelerine göre bazı önemli avantajları bulunuyor. Bunların başında aile birleşimi ve süresiz oturum hakkı geliyor. Geçtiğimiz günlerde Mavi Kart'ın sağladığı süresiz oturum hakkını kazandım. Gelin bu sürecin nasıl işlediğini birlikte inceleyelim. Süresiz oturum için gerekli şartlar. Mavi Kart sahipleri süresiz oturum hakkına 2 farklı koşulda kavuşabiliyor. B1 seviyesinde Almanca biliyorsanız 21 ay boyunca Mavi Kart Almanya'da çalışmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız 27 aya çıkıyor bu süre. Ama bu durumda sizden A1 seviye Almanca bildiğinizi kanıtlamanızı istiyorlar. Dil seviyenizi resmi bir sertifikayla kanıtlamanız gerekiyor. Ama sadece A1 için bildiğim kadarıyla yabancılar şubesine bir mülakatta yapılabiliyor. Sertifikasız gidebiliyorsunuz diye biliyorum A1 için. Ama tabii ki sertifikanız olursa daha rahat olur. Sürece başlangıç. Ben bu konudaki girişimlerime Mayıs 2024'te başladım. O dönemde yabancılar şubesine şu soruyu içeren bir e-posta gönderdim. Almanya'ya girişimi 7 Ağustos 2022'de tamamladım. Ancak resmi süreçler ve randevuların uzun sürmesi nedeniyle Mavi Kartımı ancak Mart 2023'te alabildim. Süresiz oturum için doldurmam gereken 21 veya 27 aylık süre hangi tarihten itibaren başlar? Bu önemli bir soruydu. Çünkü Almanya'ya Ağustos 2022'de gelip çalışmaya başlasam da resmi olarak Mavi Kartı Mart 2023'te almıştım. Sürecin hangi tarihten itibaren başlayacağı belirleyici bir unsurdu. Yaklaşık 2 hafta sonra yabancılar şubesinden net bir yanıt aldım. Sürenin başlangıcını ülkeye giriş tarihinden itibaren hesaplıyoruz. Bu durumda 21 aylık süreyi Mayıs 2024 itibariyle tamamlamış oluyordum. 27 aylık sürem ise Kasım 2024'te de olacaktı. Başvuru için gerekli evraklar. 8 Ekim 2024 günü yabancılar şubesine 27 aylık süremi doldurduğumu ve süresiz oturum başvurusu yapmak istediğimi belirten bir mail attım. Birkaç gün içinde yanıt geldi. Şu belgeleri istediler. Yerleşim izni başvuru formu diye doldurmamız gereken bir form. Mailin ekinde göndermişlerdi. Pasaport fotokopisi, son 3 maaş bordrosu, kira sözleşmesi kopyası, iş sözleşmesi kopyası, Alman emeklilik sigortasından güncel sigorta geçmişi. Mailde bu aktueller Rentenversicherungsverlauf gibi bir ifadeyle geçiyordu. Dil sertifikası. Burada son 2 belge önemli tabii. Emeklilik belgesini almak için Deutsche Rentenversicherung diye bir kurum var. Onun sitesine girerek Versicherungsverlauf seçeneğinden başvuru yapmanız gerekiyor. Online başvuru yapıyorsunuz ama belgesi online olarak verilmiyor. Posta adresinize gönderiliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde elinize geçiyor. Dil sertifikası konusunu biraz daha ayrıntılandıralım tabii. Almanca öğrendin mi peki? Biraz öğrendim. Söyleyeyim mi? Azıcık konuşabiliyorum. Hello, ich bin Dora. Ama bu kadar yani. Bu kadarcık mı? Almanca sertifikası süreci. B1 seviyesinde Almanca sertifikam olmadığı için 21 ay koşulunu sağlayamıyordum. Bu yüzden Kasım ayını beklemeye ve bu süreçte Almanca çalışmaya karar verdim. Öncelikle VHS'nin vhslernportal.de sitesine giderek ücretsiz çevrim içi A1 Almanca kursuna başladım. Birkaç hafta içinde kursu tamamladım ve 1-2 hafta ek pratik yaptım. Bu kurs özellikle A1 seviyesi için oldukça faydalıydı. Toplamda 36 saatlik bir eğitim süreci var ve günde 3 saat ayırarak 2 hafta içinde tamamlanabiliyor. Sonrasında YouTube'da Deutsch A1 Prüfung yazarak sınav pratiği yaptım. A1 sınavı 4 bölümden oluşuyor. Dinleme,
Ses kaydından konuşulanları anlayarak çoktan seçmeli sorulara cevap verme. Okuma, yazılı metinlerden anlam çıkarma. Yazma, form doldurma ve kısa bir mektup yazma. Konuşma, grup halinde kısa diyalog kurma. Çalışmalarımın ardından Goethe Enstitüsü'nün internet sitesinde Frankfurt Şubesi'nde sınava girmek için başvurdum. En yakın sınav tarihi 8 Kasım 2024'tü. 135 euro sınav ücretini ödedim ve belirlenen tarihte sınava girdim. Sonuçlar 22 Kasım'da açıklandı ve sınavı 91 puanla geçtim. Süresiz oturum başvurusu. Belgeler tamamlanınca 26 Kasım 2024'te başvuru dosyamı posta yoluyla gönderdim. Ancak burada bir karışıklık yaşadım. Cevabın posta yoluyla geleceğini düşündüğüm için beklemeye başladım. 30 Aralık'a kadar ses çıkmayınca Yabancılar Şubesi'ne e-posta göndermeye karar verdim. Tam bu sırada Gmail'deki güncellemeler sekmesini kontrol ettiğimde 2 Aralık'ta gelen bir postayı fark ettim. Bu e-postada 17 Aralık 2024 için bir randevu verilmişti. Ancak ben bu tarihi çoktan kaçırmıştım. Hemen özür dileyerek yeni bir randevu talep ettim. Bana 22 Ocak 2025 için yeni bir tarih verdiler. Randevu günü Almanca eksikliği nedeniyle bazı endişelerim vardı. Çevremdeki insanlar Yabancılar Şubesi'nde Almanca konuşmadan süresiz oturumun verilmediğini söylüyordu. Ancak görüşme sadece 3 dakika sürdü. Ve tamamen İngilizce gerçekleşti. Sadece şu işlemler yapıldı. Parmak izi okutma, biyometrik fotoğraf teslimi, pasaport gösterimi, evrak imzalama ve 37 euroluk ücret ödeme. Memur barkodlu bir belge vererek belirli bir web adresinden sürecimi takip etmemi söyledi. Yaklaşık 2 hafta sonra online sorgulama yaptığımda belgemin hazır olduğunu gördüm. İlk müsait randevu tarihi 14 Şubat 2025'ti. O gün randevuma gittim, mavi kartımı teslim ettim ve süresiz oturum kartımı aldım. Böylece süreç tamamlanmış oldu. Sonuç ve değerlendirme. 8 Ekim 2024'te başladığım süreci gerekli belgeler, dil sınavı ve yaşanan küçük aksaklıklarla birlikte 14 Şubat 2025'te tamamlamış oldum. Bu sürecin en zor aşaması A1 dil sertifikasıydı. Sınav stresi ve mülakat alışkanlığımın olmaması beni biraz zorladı. Ancak genel olarak mavi kartı süresiz oturuma çevirmek beklediğimden daha kolay oldu diyebilirim. Umarım bu bilgiler sizin de işinize yarar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.